Şimdi de şeklimize tekrar bakalım. Ve burada pencere, yeşil olan pencereleri görüyoruz dış kısımda. Bu pencere boşluklarının açılması gerekiyor. İleride biz bu pencerelerin nasıl yapıldığını da size anlatacağız. Bunların nasıl yerleştirildiğini, blok haline getirilip buraya nasıl çağrıldığını, bunları öğreteceğiz ileride. Şimdi bu an için bunu ileriki aşamalarda kullanmak için bunu biz hazır hale getireceğiz ve bu çalışmayı kaydedip zamanı gelince bu çalışmayı açarak üzerinde kapı ve pencereleri buralara yerleştirmeyi öğreneceğiz. Evet, şu boşlukları açmak için şimdi o işleme girelim ve ilk önce şuradaki pencere boşluğundan başlayalım. Evet, bakıyorum bu pencere boşluklarının hepsinin ölçüsü 150 idi. Buradaki şu ara 150 birim. Şurada 25 olduğu zaman 150'ye düşecektir. Bu hepsi için aynıydı. 150 birim. Şurası da 150 birim. Sadece burası şuradaki pencerenin genişliği, VC'deki pencerenin genişliği 60 santim. Evet, o zaman işimiz bu yerlerini biliyorsak kolay olacaktır. Evet, baktık şu salonda oturma odasında 2 tane, mutfakta yatay yanda bir tane, eğik yerde de bir tane. Evet, şeklimize dönüyorum. Şimdi burada 150 santimlik pencere açabilmem için hemen ilk önce yapmam gereken bunun ortasından yatay çizgi çekip sonra tam ortası olduğu için aşağı doğru 75, yukarı doğru da 75 birim alıp ve burada 150 birimlik bir genişlik elde etmem gerekiyor. Hemen onu yapalım. L, Enter. Tıkladım ve buraya da tıklıyorum. Enter'a bastım. Şimdi offset komutuyla 75 yazıyorum.